Selamünaleyküm arkadaşlar, merhaba. Bugün Mark 4 frame'de olan drone'umu SpeedyBee Mario 8 frame'e geçireceğiz. Video biraz uzun olacak. Onun için iki parti halinde yayınlayabilirim. Bu videoda amaçladığım sıfırdan bir drone'u tek başınıza yapabilmeniz. Bunun için motorların lehimlemesi, GPS buzzer ve vericinin lehimlemesi hakkında bilgiler vereceğim size. Umuyorum ki bu videonun sonunda tek başınıza kendi drone'unuzu yapabilecek olmanız. İyi seyirler. İlk önce antenleri söküyoruz. İlk önce bununla gevşetip çıkarıyorum. Bu frame 7 inç, Mario 8 8 inç. Frame büyüyeceği için alanımız olacak. Bunda alanımız çok dardı. Şimdi zaten içine göreceksiniz. Buzzer'ı dışarı koydum alan olmadığı için. Ama yeni frame'de alanımız geniş olacak. Bayağı tozlanmış. Bundaki tüm parçaları söküp diğer frame'e aktaracağız. DJI-O3'ü çıkardık. Çok tozlanmış. Şöyle köşede dursun. GPS'i lehimlerinden sökmemiz gerekiyor. Tamam. GPS'imiz Göku M10 Mini V3 M10 işlemcili bunlar. M10 işlemci olan GPS'leri gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Bu da burada dursun. Evet, alıcımızı da söktük. Arkadaşlar alıcı Beta FPV 2.4 Gemini modeli çift frekans. Bu alıcıdan da çok memnunum. Uçuş kontrol kartım da Mamba F722 MK4. Bundan da çok memnunum. Bir tane daha sipariş ettim. O da geliyor. SC'miz kaldı. SC'miz de yine Mamba'nın 55 amper. Şimdi motorları sökeceğiz. Yaklaşık 7-8 aydır bu motorları kullanıyorum. Emax Coil versiyon 2 2807 900 kW çok güçlü motorlar. 6S2P pil ile 32 dakika gördüm. Çok memnun kaldım bu motorlardan. GoPro'nun şarjı bitti. Mark 4 takma bir frame. Yan sanayi yani. Şimdi illaki çevrenizden birileri diyecektir. Alma, işe yaramaz, işte kötü vesaire diye yorumlar yapıyorlar. Siz aldırmayın arkadaşlar. 7 aydır bunu kullanıyorum. İşimi gördü. Şimdi tabii ki bunun fiyatı 1000 lira. Ama şunun fiyatı 7000 lira. İlk etapta 7000 lira vermeye herkesin gücü yetmeyebilir. Maddi durumu yeterli olmayabilir. Bunu alacaksınız diye bir kaide yok. Alın ilk etapta. Kullanın. Yani işinizi görün. Hobiden vazgeçmeyin. En azından ilerleyen dönemlerde zaten alacaksınız bunu. İlerleyen dönemlerde orijinal frame'ler bulacaksınız, alacaksınız ama gerek yok yani kimsenin o sakın alma, yaklaşma vesaire yorumlarına kulak asmayın. Alın. İşinizi görün. Yani ilerleyen dönemde zaten orijinalini alırsınız. Tabii gönül ister herkes orijinal frame alsın ama günümüzün şartları belli. Olmuyor yani. Olmuyor diye de bu işi bırakacak değiliz. Bu frame'i de Ankara'da bir arkadaşa göndereceğim. Bunları temizlemem gerekiyor. Güzelce temizledikten sonra montaj işlemlerine başlayacağız diğer frame'e. Ama ilk önce şunları güzelce bir temizlemem gerekiyor. Temizledikten sonra tekrar buluşalım arkadaşlar.
Arkadaşlar birkaç gün önce sökmüştüm bunları. Devam ediyoruz söküm işlemlerine. Yeni frame'e uygun olması için kablolarda birkaç değişiklik yapmam gerekiyor. Onun için lehimleri sökmem lazım. Kabloları söküyoruz. Geçen kazada kırılan kablomuz. ESC'yi temizledikten sonra tekrardan montaj edeceğim. Diğer şöyle temizliğini yapalım. Ben şu fırçayla yapıyorum bu işi. Temizliğimizi yaptık. Uçuş kontrol kartını da temizleyeceğim. Kullandığım frame Mario 8 inç. Motorların montajını gerçekleştireceğiz. Önceki drone'dan söktüğüm vidalar ve somunları getirdim. Şimdi yavaştan motorların montajına başlayacağız. Vidaları sıkıyoruz. Arkadaşlar burada dikkat etmeniz gereken vidanın uzunluğu şu alttaki sargılara değmeyecek. Yani vida sargılara değerse sıkıntı yaşatıyor. Zaten 2 boy vida var. Küçük olanı olmuyor. Büyük olanı kullanacaksınız. Motorların montaj işi bitti. İki motorumuzun kablosu yetişiyor ama bunlara ek yapmam gerekecek. Bunlar kısa kaldı. ESC'mizi koyduk. İlk önce lehim işlemini yaptıktan sonra şu kontrol kartını monteleyeceğim. Bunlar yetişiyor. Yapalım. Kabloya ek yapalım. Arkadan olsun lehimler. Daha öncesinden motorları ilk aldığımda bunları kesmiştim. Uzun geliyor diye. Atmamıştım. İlerleyen zamanlarda gerekebilir diye. İyi ki de atmamışım. Şimdi bunlarla tekrardan lehimleyip ekleyip motorların kablosunu uzatacağız. Kablolar daha derli toplu dursun diye bunlardan kullanacağım. Daha şık bir görüntü elde etmek için. Önceki yaptığım dronlara yine sadece işlevselliğine bakmıştım. Ama bu yaptığım drone'u güzel gözüksün istiyorum. Onun için her şeyini özenerek yapıyorum. Sağda solda dışarıda kablo görmek istemiyorum bu drone'da. Kablo tutucularını geçirdik. Hepsi derli toplu olacak. Gördüğünüz gibi. Tabii lehimlemeyi yaptıktan sonra bunları yapıştıracağım yerine. Yani dışarıda hiçbir kablo gözükmeyecek. Kısa devre olmadığına emin olun kabloların. Lehimleme işimiz bitti arkadaşlar. Yine tam istediğim gibi olmadı ama kablolar kısa kaldığı için ek yaptım. Arkadan dolaştırmak için. Dışarıda gözükür bir kablo olmayacak. Kabloları şu şekilde içeri sıkıştıracağım. Güç verip deneyeceğim motorların. Sıkıntı var mı yok mu diye. Şu an sıkıntı gözükmüyor. Uçuş kontrol kartını takalım. Çalışıp çalışmadığına bakalım. En azından. Kurulum sesini duyarsak yeterli olacak. Montaja ona göre devam ederiz. Bismillah. Tamam. Bir terslik gözükmüyor. Şimdi hızlıca bunun montajını gerçekleştireceğiz. Bunları yerine sabitleyeceğiz. Sonra devam edeceğiz. Gücü kesiyorum. Şunu çıkaralım.
Şu aralara da plastik atacağım. Birbirine değmesin diye. Ben biraz yüksek olsun istiyorum. İkişer tane plastik koydum aralara. Arka tarafta bir işimiz yok. Şunu yerine takalım. Uçuş kontrol kartının montajını gerçekleştirelim. Arkadaşlar şimdi şuradaki oka dikkat edin. Bu ok drone'un ön tarafını gösterecek. Yaptığınız montajlara buna dikkat edin. Bunları da yerine sabitlemek istiyorum. Artık normalde bunların demirleri de oluyor. Uçuş kontrol kartını sabitlemek için. Ben bunun plastik olanını kullanıyorum. Tercih ediyorum. Demir olanlar hoşuma gitmiyor. Hem kısa devre olma ihtimalini artırıyor. Dışarıda çok gürültü var. Geliyor mu size bilmiyorum ama. Uçuş kontrol kartının da montajını gerçekleştirdik. Vericimiz şu şekilde olacak yine. Büyük ihtimal bu şekilde yine kanatlarının altına olabilir. Şöyle 2 tane şu şekilde gözükecek.